Bugün üzerinde yürüdüğümüz bu kadim topraklar binlerce yıl boyunca altında sessizliğe gömülmüş sırlar sakladı. Güneşin altın gibi saçıldığı bu coğrafyanın sırları su gibi akan zamanla beraber tekrar gün yüzüne çıkıyor. Geçmişte Roma İmparatorluğu'nun doğusunun en uç noktası olan bu yer, antik çağda imparatorlukların kaderini belirleyen orduların ve tüccarların yürüdüğü o kadim hattın ta kendisiydi. İşte Zerzavan tam bu hattı kontrol eden, doğunun ve batının kilitlendiği o kritik nokta olarak yüzlerce yıl ayakta kaldı. Dünyanın en gizemli ve karanlık inançlarından biri olan Mitras burada da görüldü. 3000 yıllık mühürden yer altına gizlenmiş şehre, 8 kilometre uzaklıktan milimetrik hesaplarla getirilen sudan kan donduran hainlere, bugün sadece tarihin tozlu sayfalarını açmıyoruz. Toprağın altında kalmış o karanlık koridorlara da beraber gireceğiz. Zerzavan Kalesi, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Demirölçek köyü yakınlarında yer alır. Günümüzde Güneydoğu'nun en yoğun kullanılan bulvarlarından biri olan Diyarbakır-Mardin yolu, geçmişte hem askerlerin hem de ticari kervanların ulaşım amaçlı kullandığı bir omurgaydı. Zerzavan adı, 1800'lerde burayı keşfeden seyyahların fısıldadığı Zerzoa isminden gelir. Kalenin hikayesi ise bu topraklarda hüküm sürmüş Roma İmparatorluğu'yla başlamıyor. Kökleri çok daha derinlere, Asur'un karanlık çağlarına kadar iniyor. Burada gizlenen ilk sırrı kazılarda bulunan ve M.Ö. 882 ve 611 arasında tarihlenen 3000 yıllık bir mühür açığa çıkardı. Bu sıradan bir taş mühür değildi. Güç damgalamak için kil üzerine işlenmiş bir yetki belgesiydi. Üzerinde bir tanrı figürü, karşısında hayat ağacı. Tanrı elindeki kozalak ve kutsal su kovasıyla ağaca can veriyor. Üste ise her şeyi gözleyen ve izleyen güneş ışınları. Mührün üzerindeki delik sahibinin onu boynunda, yani kalbine yakın bir yerde taşıdığını gösteriyor. Açılmadan sahibine ulaşması gereken bir mektup bu mühür ile korunuyordu. Çok uzak diyarlarda yaşayanlar bile bu mührün kime ait olduğunu biliyordu. Muhtemelen Asurlu üst düzey bir komutanın boynunda sallanan bu mühür, buranın stratejik bir üs olduğunu, 3000 yıl önce Kinoba adıyla anılan bir yer olduğunu gösteriyor. Asurlular tarih sahnesinden silindiğinde bile coğrafyanın kaderi değişmedi. Persler geldiğinde burası ünlü kral yolunun o devasa lojistik ağın güven limanıydı. Ardından bölgeye Partlar hakim oldu. Kazılarda çıkan Güney İran esintili seramikler buranın sadece bir savaş alanı değil, farklı medeniyetlerin ve kültürlerin buradan geçtiği bir kavşak olduğunu gösteriyor. Günümüzde hala ayakta olan bu görkemli Diyarbakır surlarını Roma'nın askeri mühendisliği inşa etti. Milattan sonra 1. yüzyıldan itibaren Roma burayı imparatorluğun doğu kapısı, eski adıyla Samancı olarak bilinen aşılmaz bir sınır garnizonu haline getirdi. Milattan sonra 3. yüzyılda ise Severuslar hanedanı surları güncelleyerek daha da büyüttü. Burayı kaybetmek sadece bir tepeyi kaybetmek değildi. Roma için Anadolu'nun kapılarının düşmana açılması demekti. Roma ve Sasaniler arasında kanlı hesaplaşmalara sahne olan bu bölge, Sasanilerin bu yola her zorlamasıyla tarihin en sert kuşatmalarına yine Zerzavan tanıklık etti. Tarih milattan sonra 639'u gösterdiğinde ise artık ufukta İslam orduları belirmeye başladı. Bölgenin fethi İyaz bin Gam komutasındaki ordularla gerçekleşirken bu süreçte Halid bin Velid gibi efsanevi isimlerin de bölgedeki harekatlarda rol oynadığı rivayet edilir. Diyarbakır ve çevresinin el değiştirmesiyle Zerzavan'daki askeri süreklilik yerini bölgenin sessiz bozkırlarına bıraktı. Roma'nın garnizonu da bu sessizliğe gömüldü. Yerleşim yerleri terk edildi ve kale yüzyıllar sürecek derin bir uykuya daldı. Bugün gördüğümüz kalıntılar 600 dönümlük devasa bir alanın sadece yüzeyi. Asıl yaşam tehlike anında sığınılan bu surların içindeydi. 1200 metre uzunluğunda 15 metre yüksekliğindeki surlar adeta vadiye tepeden bakan bir kartal yuvası gibiydi. Kalenin güneyinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, silah deposu gibi yapılarında bir arada olduğu düşünülüyor. Surların dışında ise su kanallarıyla beraber taş ocakları izleri görülüyor. En büyük gizem ise Güney Kulesi'nde saklı. 3 katlı bu dev yapının altında yüzyıllardır harçla kapatılmış gizli bir geçit bulundu. Bu geçit neden yapılmıştı? Savaş veya baskın esnasında önemli bir komutanı veya lideri buradan kaçırmak için olabilir miydi? Kuzeyde ise toprağın altında hala uyanmayı bekleyen koca bir şehir var. Tespit edilen 104 konuttan sadece 5'i gün yüzüne çıkarılabildi. Yani Zerzavan'ın asıl hikayesi hala ayaklarımızın altında. Bir gün uyanacak ve tüm hikayeyi bize anlatmaya başlayacak. Zerzavan sadece gökyüzüne doğru yükselmiyor, aynı zamanda yerin altına değiniyor. Askeri yerleşimin altında neredeyse 400 kişinin sığabileceği devasa yeraltı sığınakları, tüneller ve galeriler mevcut. Savaş boruları her çaldığında yüzlerce insan havalandırma boşluklarıyla nefes alınabilen bu karanlık dehlizlere inip ölümün geçip gitmesini bekliyordu. Burası korkunun ve hayatta kalma güdüsünün mimariye dönüşmüş hali gibiydi. Burası sadece sığınak değil, yeraltı kilisesi gibi yapılar da tespit edildiği için buranın aşağısına inşa edilmiş ikinci bir şehir benzetmesi hiç de abartı sayılmaz. Böylesine yüksek bir tepede su demek hayat demekti. Romalı mühendisler imkansızı başararak suyu 8 kilometre ötedeki bir kaynaktan,
milimetrik eğimlerle hesaplanmış kanallar ile buraya taşıdı. 60 farklı sarnıca dağılan bu su kuşatma altındaki binlerce insanın tek yaşam kaynağıydı. En büyük tonozlu sarnıcın tek başına 4000 tonun üzerinde su muhafaza edebildiği açıklanıyor. Bu Zerzava'nın mühendislik gücünün sadece savaşlarda kullanılmadığını gösteriyor. Surların hemen dışında yaşamla ölümün iç içe geçtiği bu yer nekropol yani ölüler kenti. Kayalara oyulmuş mezarlar yüzyıllar boyunca farklı inançlara ev sahipliği yaptı. Basamaklar sayesinde inebildiğimiz mezarların içerisinde ölülerin yatırıldığı taştan sekiler hala duruyor. Sur içinde ise tek bir mezar var. Muhtemelen kalenin en rütbeli komutanına ait özel yapım olan bu mezar 2 tonozludur. Kazılarda çıkan binlerce seramik parçası burada yaşamış insanların geride bıraktığı sessiz tanıklardır. Helenistik dönemden İslamiyet'in ilk yıllarına kadar tarihi çeşitlilik gösteren bu parçalar garnizonun sofrasında nelerin yendiğini, kaç farklı kültürün bu tabaklara dokunduğunu gösteriyor. Yıllarca toprak altında kalan kilise gün yüzüne çıkarıldığında ise duvarlarında Aramice yazılar bulundu. Ancak en ilginç hikaye buradan çıkan ve üzerinde Tanrı'ya adak yazan meşhur vaftiz kovasına ait. Kayıtlarda kovanın 6. yüzyıla tarihlendiği ve üzerindeki yazılarında Yunanca olduğu bilgisi geçer. Rivayete göre 1895'te Temo isimli bir köylü, Zerzavan Kalesi'nde evinin sıvasında kullanmak için toprak kazarken bir kova buldu. Toprağın altında kararmış olan kovayı bir sürü hayvanlarına su vermek ve çamaşır yıkamak gibi günlük işlerde kullanan Temo, kovayı köye gelen seyyar satıcıya vererek bir çift çarık karşılığında takas etti. Bu paha biçilemez eser uzun bir serüvenden sonra İstanbul'a götürüldü. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne ise nasıl getirildiği bilinmiyor. Tarihin garip bir cilvesi, kova bugün dönem dönem ait olduğu topraklara yani Diyarbakır'a sergi için geri dönüyor. Zerzavan'ı sıradan bir garnizon parçası olmaktan çıkmasına sebep olan şey dünya gündemine getiren o büyük keşifle 2017'de tesadüfen bulunan Mitras Tapınağı ile gerçekleşti. Burası zengin tüccarlar ve Roma askerleri arasında yayılan, törenleri dışarıya kapalı, dünyadaki en iyi korunmuş gizemli Mitras dininin tapınaklarından biri. Anakaya'ya oyulmuş bu yeraltı tapınağı 1800 yıl önceki ayinlerin izlerini taşıyor. Doğu duvarında Anakaya'ya oyulmuş sütunlar, ortada büyük, yanlarda 2 küçük niş var. Ortadaki büyük nişin Mitras'ın boğayı kurban ettiği sahneyi taşıyan plakanın yerleştirildiği yer olduğu aktarılıyor. Giriş kapısında hala ne anlama geldiği tam olarak çözülemeyen bazı semboller var. Doğuda yükselen ışın tacı motifi, duvardaki ince nişler ve tavandaki simetrik kancalar, bu örnekler bazı soruları sormamıza da sebep oluyor. Bu kancalar kurban törenlerinde mi kullanılıyordu? Dine giriş ayinlerinde zemindeki havuz ve kanal sistemi kanla mı yoksa suyla mı doluyordu? Mitras inancındaki 7 seviyeyi tamamlamak için bu koridorlarda hangi sınavlar veriliyordu? Herhangi bir yazılı kaynağı veya örneği olmayan sırların oluşturduğu bu inanç şekli her şeyi sembollerle anlatıyordu. Zerzavan ise bu sembollerin en net okunabildiği yerdi. Tapınağın yanındaki yeraltı yapısında tavanda kare açıklıklar ve döner merdivenle bir girişten söz edilir. Aslında bu durum bile tek başına ayin mekanının tek bir odadan ibaret olmadığını gösteriyor. Mitras ve Zerzavan Tapınağı küresel önemini 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girerek tescilledi. Buraya ilk kazma darbesi 2014 yılında vuruldu. Kimse neyle karşılaşacağını bilmiyordu. 640 yılından sonra terk edilen ve 1890'larda kısa süreliğine küçük bir ailenin sığındığı bu yer 1400 yıl boyunca adeta zamanın içinde donmuş, tozlu toprağın arasında mühürlenmiş bir zaman kapsülü gibiydi. Zerzavan'ı günümüze kadar saklayan en büyük şans faktörü ise modern binaların altında kalmamış olmasıydı. Bugün kazılar resmi izinlerle üniversite ve kurumlar koordinasyonunda devam ediyor. Başlanılan her kazı sezonunda kalenin üstünden çok altında daha köklü bir tarihin yattığı görülüyor. 2021 yılında bölgede çalışmalarını sürdüren kazı ekibi Zerzavan'da Roma ve Asur izlerini sürerken toprağın 1,5 metre altında adeta zamana meydan okuyan şaşırtıcı bir nesneyle karşılaştı. Bu ne Romalılara ne de Perslere aitti. Üzerinde Latince E pluribus unum yani çokluktan birliğe yazan Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk dönemlerine ait bir rozetti. 1900'lerin başına tarihlenen bu rozetin üzerinde ABD'nin simgesi kartal ve göğsünde kalkan motifi işliydi. Burada henüz turizmin hatta doğru düzgün yolların bile olmadığı bir dönemde bu Amerikan askeri rozeti Diyarbakır'ın ıssız bir köyündeki bu kaleye nasıl gelmişti? Bir ajan mı? Kayıp bir seyyah mı? Yoksa gizli göreve gelen bir asker mi düşürmüştü? Bilim insanları bunun 1. Dünya Savaşı dönemine ait bir hatıra olabileceğini düşünse de rozet, Zerzavan'ın sadece antik çağda değil, yakın tarihte de açıklanamayan bir çekim merkezi olduğunun somut bir kanıtı olarak müzedeki yerini aldı. Bugün gördüklerimiz toprağın altındaki sırların sadece %1'i. Kazılar devam ettikçe Roma'nın sınır bekçisi Zerzavan ve Mitras'ın karanlıkta kalan ayinleri bize daha anlatacak çok hikayesi olduğunu fısıldıyor. Zerzavan bize tarihin sadece taş ve harçtan ibaret olmadığını, her kalıntının bir insanın korkusunu, bir askerin özlemini veya bir inancın gizemini taşıdığını bir kez daha bizlere hatırlattı. Kim bilir, belki de hala keşfedilmeyi bekleyen en büyük sır ayaklarımızın tam altındaki o girilememiş tünellerde saklı.
Sizce Mitras Tapınağı'ndaki o gizemli yazıtta bulunan semboller ne anlatıyor olabilir? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Eğer siz de tarihin gölgede kalan köşelerinde bizimle birlikte iz sürmeyi seviyorsanız bu atlası beraber büyütelim. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak Gölge Atlası'na destek olabilirsiniz. Bir sonraki keşifte gölgelerin bittiği yerde buluşmak üzere. Merakla kalın.